Definecilikte gömüde yan kapı stratejisi, ana hedefin 90 derece kuralı ve yedek niş planı. Arkadaşlar, bugün sahada en çok kafa karıştıran ama doğru okunduğunda hayat kurtaran bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Gömüde yan kapı mantığı, ana hedefin 90 derece kuralı ve yedek niş planı. Bu videomuz hem arkeoloji disiplini hem de sahadaki pratik okuma için net adımlar içeriyor. Temel mantığı şu: asıl hedefin açık verdiği yerde her zaman bir yan kaçış hattı bulunur. Bu kaçış hattı çoğu zaman 90 derece ile tarif edilen yön kırılması ve bir nişle güvenceye alınmış ikincil depodur. Biz bu düzeni antik çağdan orta çağa, Osmanlı ve modern dönem kaçak gömme pratiklerine kadar pek çok katmanda görüyoruz. Neden böyle? Çünkü güvenlik, çünkü erişim kontrolü ve çünkü bizleri, yani iz sürücüyü yanıltma ihtiyacı. Yerleşim örüntülerini, işaret dilini, dönemsel malzeme kültürünü ve teknolojik okumayı birleştirdiğinizde resim netleşiyor. Şimdi büyük resimden detaya inelim. Önce kavramlar, sonra dönemlere göre mantık ve ardından saha teknikleri ile kontrol listeleri. Büyük resim ve kavramlar. Yan kapı dediğimiz şey, ana hedefe giden doğrudan hattın yanında ikinci bir erişim noktasıdır. Bu bazen bir havalandırma şaftı gibi algılanır, bazen bakım hattıdır, bazen de olası takipçiyi oyalayan yalancı koridordur. 90 derece kuralı ise ana doğrultudan tam dik açıyla kırılarak güvenli bir cebe ya da nişe sapma anlamına gelir. Yedek niş planı, ana bölüm yakalandığında ya da tılsım tetiklendiğinde kaybı telafi eden ikincil küçük depodur. Bu üç unsur bir arada olduğunda şunu görürüz. Birincil, hat sembollerle işaretlenmiş, açık okumalıdır. İkincil hat ise sembollerin ters okuması, boşluk okuması veya eksiltili işaretle tarif edilir. Örnek veriyorum, çift kol haftalı terazi işareti asıl denge yönünü gösterirken, kısa kol tarafındaki kör sap aslında 90 derece kırılmanın ipucudur. Aynı mantık, balık işaretlerinde kuyruk çatallanmasında ya da göz hizasında tek oyuk çift oyuk kombinasyonlarında çalışır. Dönemsel bağlam, antik çağ, Roma ve Hellenistik dönemde yeraltı tesislerinde servis galerileri zorunlu teknik unsurlardı. Ana galeri boyunca belirli periyotlarda bakım cepleri açılırdı. Bu cepler kimi zaman niş olarak yapılır ve küresel ya da yarım küre biçimli oyuklarla işaretlenirdi. 90 derece kırılım genelde taşıyıcı dikişleri ve duvar örgüsünün yön değiştirdiği hatlarda karşımıza çıkar. Bu dönemden kalma, taşçı ustalarının mızrak ucu ve keski izleri kronoloji verir. Uzun dar keski izleri, imparatorluğun geç dönemine yaklaşırken, daha sık ve düzenli yüzey çalışmaları erken imparatorluk sürecini işaret eder. Buna neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü ana odanın önünde bekleyen sınırlı güvenlik unsuruna karşı bir geri çekilme nişi veya tahliye yolu lazımdı. Ayrıca nem kontrolü için çapraz havalandırma gerekiyordu. Dönemsel bağlam, geç antik ve erken Hristiyanlık. Yeraltı defin örüntülerinde loculus ve arcosoleum tipleri arasında yanal nişler yaygındır. Yazıtların kısmen kazındığı yerlerde boş bırakılmış alanlar çoğu zaman yedek nişin şifresidir. Yan kapı burada bazen liturjik yönlenmeyle ilişkilidir. Kuzey-güney kırılımı ile kıble ya da ikonun bakış doğrultusu arasında 90 derecelik bir sapma belirlenir. Bu sapma ile duvarın içindeki küçük saklama cepleri korunurdu. Bölgesel örnek olarak Kapadokya kaya oyma şapellerinde kısa koridorların sonunda dar kesitli nişler ve erişimi kısıtlayan basamak düşürmeleri görürüz. Bu basamak düşürmeleri sadece savunma değil, saklama mantığının da parçasıdır. Orta Çağ Anadolu ve Selçuklu beylikler, kervansaray ve zaviye komplekslerinde ana depo mekanlarının yanında 90 derece ile kırılan servis odaları bulunur.
Bu odaların duvarlarına açılmış kare kesitli küçük nişler, değerli küçük eşyalar için ayrılmıştır. Yazılı kaynaklarda doğrudan define ifadesi azdır ama vakfiyelerde emanet ve muhafaza geçen bölümler işaret dilinin arka planını verir. Baştaki rozet motifiyle duvar yön değiştirmesi arasında kalan kısa cepler, yedek planın mekansal karşılığıdır. Osmanlı dönemi taşra pratikleri. Ayan konakları ve kırsal dini yapılar çevresinde ana hedef ile yedek niş ilişkisi iki şekilde belirir. İlki, türbe ve hazire duvarlarında yön kırılmasıyla gizlenen kitaplık nişlerinin arkasındaki cepler. İkincisi, çeşme kitabelerinin yan alınlıklarında küçük erişim kapakları. Bu ikincil ceplerin çoğunda ahşap ara bölme izleri ya da kireç harç farklılaşması gözlenir. Harçta kabarcıklı doku, kireç oranı fazlalığı ve yeni tamirat izi verir. 90 derece kuralı, burada dönüşlü duvar örgüsü ve bileşik köşe taşlarının yerleşimi ile okunur. Kesme taşta köşe başlarının uzun kısa dizilimi, L, kurguya işaret eder ve bu noktada içine doğru ısırılmış bir cep olma ihtimali artar. Modern dönem kaçak gömme ve savaş dönemi saklamaları. 20. yüzyıl başında özellikle Balkanlar ve Doğu Anadolu hattında hızlı saklama pratikleri görüyoruz. Burada yan kapı çoğu zaman doğal çatlaklara bağlanan kısa şaftlardır. 90 derece kuralı ise patikaya paralel değil, patikayı kesen yönde açılan burun şeklindeki toprak çıkıntısında çalışır. Malzeme kültüründe çivi, tel, kalaylı kutu ve şişe camı kalıntıları varsa modern katman sinyali alırsınız. Bu durumda niş daha sığdır ve taş çörten altlarında olur. İşaret dili ve ikonografi temel okuma. Şimdi işaretleri somutlaştıralım. Terazi işaretinde kollar eşitse denge merkezi ana odadır. Kısa kol tarafı ise kırılıma işaret eder. Kısa kolun ucu hangi kayaya bakıyorsa 90 derece oraya döneceksiniz. Balık işaretinde baş yönü yol gösterir. Ama asıl sır kuyruk çatallanmasının iç açısındadır. İç açı dar ise kırılım yakın, geniş ise kırılım uzaktadır. Tek oyuk yanında küçük ikinci oyuk varsa ikincil nişi temsil eder ve genelde ana oyuğa göre 90 derece sağa ya da sola kaçar. Haç işaretlerinde kolların biri uzunsa uzayan kol ana aks, diğer kısa kol yan kaçıştır. Güneş rozetlerinde eksik yaprak bırakılmışsa eksik taraf yan kapıdır. Alan okumasında taş ve toprak ipuçları. Arkadaşlar, sahada ilk yaptığım şey taş örgünün dilini dinlemek. 90 derece kuralı kendini malzeme davranışıyla belli eder. Bitişik iki yüzeyde harç rengi farklıysa dönüş noktasındasınız. Kesme taşlarda kıraç ve patinaya bakın. Rüzgar yönüyle uyumsuz temiz yüzey yeni müdahaleyi gösterir. Kayada keski izleri bir yönde uzanırken bir noktada ani yön değişimi varsa o bir kapak hattıdır. Toprakta kırmızımsı demirli bant, ardından sarı kil geliyorsa doğal stratigrafidir. Doğaldır ama sarı kil arasında gri kül bandı ve iri taş konulmuşsa insan eli devrededir. 90 derece kuralını nasıl uygularız? Ana işareti bulduğunuzda bir hat çiziyorsunuz. Sonra bu hattı zeminde ve duvarda gözünüzle uzatıyorsunuz. Sonra kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Neden burada bir kırılma olsun? Tabii ki güvenlik ve nefes alma. Yani havalandırma. Sonra sol ve sağda yakın mesafede doğal olmayan bir düz yüzey arıyorsunuz. Düz yüzey bulduğunuzda o yüzeyin orta hattından ana çizgiye dik bir çizgi hayal ediyorsunuz. Bu sizin yan kapı doğrultunuz oluyor. Ardından bu çizgide 3 ipucu arayın. Boşluk sesi, kapak taşının pervaz izi ve harç farkı. Üçünden ikisi varsa denemenin zamanı. Yedek niş planını nasıl okuruz? Asıl odanın önünde genelde bir güvenlik tılsımı düşünülür. Basit tuzak, taş düşmesi, havalandırma tıkaçları ya da yanıltıcı aralıklar. Yedek niş, bu tılsımların arkasında küçük bir hazne olarak yer alır. Boyut çoğu zaman 20 ile 40 santim arasıdır. Ağız dar,
İç geniş, kadeh formundadır. Neden böyle? Çünkü küçük birikim en hızlı taşınabilendir ve iz bırakmaz. Nasıl buluruz? İki yöntem kullanırız: dokunsal okuma ve yankı testi. Dokunsal okumada parmaklarınızla kayayı tarıyorsunuz. Pürüzün aniden inceldiği yerde kapak olur. Yankı testinde dar alanlarda serçe parmağınızla veya sert bir malzeme ile yüzeye hafif tıklama yapıyorsunuz. Tok ses dolu, boş ses boş. Nişlerde çeper tok, ağız boş yanıt verir. Tılsım ve doğaüstü anlatıların teknik karşılığı. Sahada tılsım dendiğinde iki şeyi ararım: gizlenmiş mekanik ve kimyasal. Tuzak taşı düşürmek için kamalanmış küçük takozlar ya da kapak harcında kireç oranı yüksek ve içine saç kılları, lifleri karıştırılmış bir bağlayıcı görürsünüz. Bu lifler kırıldığında kapak kolay dağılmaz. Bir de kokusal ipucu var. Eski organik bağlayıcı zamanla keskin koku verir. Özellikle kapalı nişler açıldığında nemle birlikte kısa süreli bir koku fırlar. Bu doğaüstü hikayeler aslında alanın korku bariyeridir. Neden önemli? Çünkü zihni sakin tutar, soğukkanlı okumayı korursunuz. Malzeme kültürü ve dönem tayini. Metal perçin başı biçimi bize yüzyıl verir. Geniş yassı, perçin geç Osmanlı, dar ve yüksek baş erken sanayi. Çivi türü elde dövme kare kesit ise modern öncesi. Tel çivi ise modern. Cam parça kalınlığı ve baloncuk dağılımı camın yaşı hakkında fikir verir. Kil harçta kireç oranı arttıkça parlak kırık yüzeyi görürsünüz. Bu ipuçları yan kapının dönemselliğini ve buna bağlı olarak işaret sisteminin dilini anlamak için kritiktir. İşaret dili derin okuma örneği, terazi işareti. Saha örneği veriyorum. Karadeniz iç kesimlerinde bir kaya yüzeyinde iki kollu terazi. İşaretin terazisi hafif sağa yatık ve sağ kol kısa. Denge merkezi bir oyukla belirtilmiş. Oyuğun iki parmak üstünde küçük çizik var. Bu çizik aslında bir yönleyici. Sağ kol kısa olduğu için yan kapı sağa 90 derece kırılır ama çizik üst hizadan kırılma noktasının mesafesini verir. Bir arşınlık ölçü yaklaşıp sağda yüzeyi taradığınızda keski izlerinin yön değiştirdiğini görürsünüz. Orada küçük bir kapak taşı vardır. İşaret dili derin okuma örneği balık işareti. Balık başı doğuya bakıyor. Kuyruk çatallanması üstte geniş, altta dar. İç açı hesabında geniş olan taraf, kırılımın daha uzakta olduğunu söyler. Neden? Çünkü sembol dilinde rahat açılan taraf, güvenli mescoğrafya demektir. Bu yüzden önce ana aks üzerinde 5 adım gidip sonra kuyruk geniş tarafına 90 derece kırarsınız. Orada küçük bir niş çıkıyorsa bu yedek ceptir. Mimari ipuçları, kilise ve mezarlık çevresi. Kilise duvarına yaslanan eski mezar diziliminde mezar taşlarının en yoğun olduğu yüzey ana erişimden kaçıngandır. Yedek niş planı çoğu zaman apsisin yan yüzlerinde saklanır. Çünkü servis hareketi oradan yapılır. 90 derece kuralı burada apsisten nef koridoruna kırılmayla okunur. İkonların bakış yönü ve pencerelerin boyuna yerleşimi de sahte ipuçları verir. Gerçek ipucu, duvarın tam köşe taşlarında yarım pah kırılmış bloklardır. Doğal formasyon ve sahte işaret ayrımı. Arkadaşlar, sahadaki en büyük hata doğal çizgileri işaret sanmaktır. Çatlaklar birbirine paralel ve düzenli ise tektonik kökenlidir. Düzensiz kesişiyorsa çarpma ve erozyondur. İşarette ise tekrar eden ritim ve insan eliyle üretilmiş bakış düzeni olur. Oyuk kenarı keskindir, içi düzgün taranmıştır. Doğal oyukta kenar yumuşak ve içeride kumlanma izleri vardır. Bu ayrımı net yapmadığınızda 90 derece okuması sizi yanlış duvara götürür. Teknoloji ile doğrulama, yüzeysel, lazer tarama, fotogrametri ve termal kamera yan kapıyı ele verir. Termal kamerada sabah erken saat farkı en iyi sonuç verir. Çünkü güneş yüzeyi eşit ısıtmadan önce kapak taşı ile ana kaya arasında ısı tutma farkı görünür. Yer radarı varsa iç boşluk pratik şekilde çıkar.
Akustik test için basit bir çekiç ve stetoskop dahi iş görür. Sesin yüksek frekansta sönümlenmesi, tam dolu hacmi, düşük frekansta yankı vermesi boşluğu işaret eder. Güvenli çalışma akışı. Önce belgeleyin, sonra işlem yapın. Fotoğraf, video, koordinat ve yön bilgisiyle kayıt alırsınız. Ardından işaretlerin krokisini çıkarır, ana aksı çizip 90 derece olası kırılımları işaretlersiniz. Müdahale gerekiyorsa en küçük invaziv yöntemle ilerlersiniz. Kapak taşını en zayıf pervazdan açar, takozları kontrollü çıkarırsınız. Acele yok. Çünkü tılsım diye anlatılan kırılgan mekanik düzenekler ani darbede zarar verir. Ayrıca yasal izinler olmadan hiçbir kazı yok. Bu çizgiyi net tutuyoruz. Vaka çalışması. Bir Anadolu kaya sığınağı. Ana işaret güneş sembolü ve eksik yaprak batıda. Eksik yaprak yönüne bakınca karşı yamaçta düz bir yüzey ve sol üst köşede tek keski izi. Bu iz yönleyici. Yan kapı bu yüzeyde mi sorusunun cevabı ise harç farklılığında yatıyordu. Açık renk kireç fugası çerçeve çiziyordu. Çekiç testi tok ses verdi. Sonra kenar pervazdan ince kama ile kapak alındı. İçeride 25 santim derinliğinde ağzı dar ve içi geniş bir niş vardı. Yedek nişten çıkan malzeme birkaç küçük madeni obje ve bir bez kese çıktı. Kese toz olmuştu. Bu bize organik bağlayıcı ve yaşı hakkında fikir verdi. Vaka çalışması. Bir taşra çeşmesi. Kitabede tarih okunmuyor. Ancak hattın üst iki satırı silik. Yan alınlıkta kareye yakın bir plak taş, diğerlerine göre yeni. Temas çizgisi belirgin. 90 derece kuralı burada nasıl çalıştı? Ana yüzeyden sağa dik hat çizildi ve kare taşın tam merkezine denk geldi. Taş söküldü. Arkasında çok sığ bir cep ve paslı tel çivi bulundu. Bu modern döneme işaret etti. Yedek niş boştu ama düzenin varlığı planın teyidiydi. Neden yan kapı ve niş birlikte çalışır? Çünkü ana hedef her zaman risk taşır. Nasılsa biri keşfeder, mantığıyla ikincil saklama oluşturulur. 90 derece kırılma ise kovalayanın doğrusal dikkatini kırar. İnsan gözü çizgiyi takip eder, kırılmayı kaçırır. Bu psikoloji güncel güvenlik tasarımlarında da kullanılır. Karmaşıklaştırmak yerine tek bir net sapma daha etkilidir. İşte bu yüzden sembol dilinde dik kırılan küçük ipuçları altın değerindedir. Sahada kontrol listesi ve pratik. Bir işaret gördün mü kendine bu 3 soruyu sor. Neden burada? Nasıl korunmuş? Nereye kırılıyor? Çünkü neden sorusu size dönem ve bağlamı verir. Nasıl sorusu malzeme ve tuzakları. Nereye sorusu 90 derece hattını. Sonra 4 adım uygula. Bak, dinle, ölç, dene. Bakarak görsel düzeni oku. Dinleyerek yankıyı duy. Ölçerek hatları ve mesafe oranlarını anla. Deneyerek küçük invaziv müdahaleyle doğrula. Dönemler arası karşılaştırma. Antik dönemde servis ve havalandırma gerekçesi baskın. Orta Çağ'da liturjik ve mekansal düzen baskın. Osmanlı'da yapı dokusunda köşe ve alınlık çözümleri. Modern dönemde ise aceleci saklama ve kolay ulaşılabilir nişler baskın. İkonografi de aynı değişimi taşır. Terazi ve balık erken sembolik dildeyken, rozet ve haç Orta Çağ'da ağırlık kazanır. Yıldız ve geometrik figürler ise geç dönemde basitleşir. İkinci dereceden teknik noktalar, kapak taşının ağzında mikroyiv kontrolü yapın. Yiv varsa kapak defalarca açılmış olabilir. Niş tavanında is izi, havalandırma ve meşale kullanımını gösterir. İsi tavanın bir yanında yoğun görürseniz, o tarafta ilave bir delik, yani yan kapı şaftı olabilir. Zemin kumu, iri taneli ve gevşek ise yakınlarda boşluk vardır. Çünkü boşluklar titreşimle iri taneleri yukarı taşır. Dikkat testi soruları. Bir balık işaretinde kuyruk çatallanması dar olan taraf, neden yakın kırılımı işaret eder? İki kolda terazi işaretinde kısa kol hangi bilgiyi verir? Güneş rozetindeki eksik yaprak,
Neden yan kapıyı güçlü gösterir? Yanıtları yorumlarda bekliyorum. Doğru cevapları sabitleyeceğim. Bu anlatım işinize yaradıysa videoyu beğenin. Arkadaşlar, sahadaki en ilginç işaret fotoğraflarınızı yorumlara sabit başlığa ekleyin, birlikte okuyalım. Canlı yayında birebir kroki üzerinden 90 derece hattını nasıl çizeriz, uygulamalı göstereceğim. Abone olun, bildirimleri açın, kaçırmayın. Bugün yan kapı stratejisinin omurgasını koyduk. Ana hedef 90 derece kırılım ve yedek niş planı. Sembollerin ters okuması, malzeme kültürüyle birleştiğinde sahada belirsizlik kalmıyor. Büyük resimde dönemsel gerekçeleri kavradığınızda küçük ipuçları kendini gösteriyor. Unutmayın, önce bağlam, sonra işaret, sonra teknik doğrulama. Arkadaşlar, bu videoda gömüde yan kapı stratejisini adım adım anlattım. Ana hedefin 90 derece kuralını sahada nasıl okuyacağınızı ve yedek niş planını nasıl doğrulayacağınızı örneklerle gösterdim. Yorumlara işaret fotoğraflarınızı ve sorularınızı bırakın. Canlı yayında birlikte inceleyelim. Beğen, abone ol, bildirimleri aç. Yeni videolarda arkeoloji, teknoloji, tarih, define işaretleri, tılsımlar, antik hazineler ve saha pratiklerini derinlemesine konuşacağız. Hoşça kalın.